love what we do here, please consider backing us on Patreon. And please take a second and click the thumbs up. It really helps us out. I know I say it incorrectly a lot in the commentary. However, the character's name here, our damsel, her name is Efsu. Also, when you see one of these flashes, that is your transition cue that moves us through the 3 different timelines we are covering. But that's really not relevant until you get past the cold open. Most of your flashbacks will just be displayed through a color filter. Çok güzel bir gündü. Teşekkürler. O zaman... Ne sürprizi kız? Çok güzel bu. Bahar. Bir dur. Sana hiçbir şey olmayacak. Teyze. Sultan sakin ol Sultan. Yine bir kandırdın. Etti. Onu evleneceğim diye kandırdı. Neden yaptın bana? Neden? I like your hair a lot better like this. And now we're really getting into the complicated part of the 6 degrees of Turkish separation cycle. Hands down, the most unique KK episode I have ever made or ever will make is this one. Now, that being said, when I originally began this project, there was a story I was trying to tell using multiple DID scenes. So this is not one scene. Technically, it's 3 scenes. One of them is a callback to episode 285 with Bahar. But then we have Ensif here in 2 new scenes with her would-be fiance Arda being involved in that as well. That is the present timeline. The engagement proposal at the waterfront, that's where the story takes place in real time as far as what I'm telling. And then you saw in the cold opening a few flashbacks. So what I want you to do now, before you watch the video, in the comments section, I want you to tell me, based off of what you've seen so far, what you think the story I'm trying to tell is through this custom-directed film using multiple DID scenes. Then when you're done watching the episode, before the commentary starts, after, I want you to edit your comment and tell me underneath your original prediction, then tell me what story you think I actually told, based off after you've seen the entire thing. What story did I really tell? Then I want you to watch the commentary, and I'm going to tell you what I was actually trying to do, and you can figure out whether or not you got it right. So, let's go. Efsun. Annem niye ayaklandın sen kızım? Dershaneye kim gidecek? Yok annem, ben yediremiyorum kendime. Buyurun.
Buyurun. Edibe Hanım'la görüşecektim. Hadi siz kardeşsiniz neyse ne. Bugün kavga babasıyla beni bıraktı ya o sokağın ortasında. Bilmiyorum bir şey. İyi tamam hadi selametle be. Hadi. Dur. Ateş biri beni takip ediyor. Buyurun. Edibe Hanım'la görüşecektim. Senin ofise geldiğimde masanda böyle bir dövme... Ateş. Devam et. Cevap versene Arda. Hadi Arda inkar et. Edebiliyor musun? Beni bir dinle. Dokunma bana! Sultan ne oluyor ya? Ne bu halin? Hayırdır? Bana soru sorma Salih. Bana soru sorma. Efendim Volkan. Arda nasılsın? İyi vallahi bomba gibiyim. Efsun. Ne olur biraz beni dinle. Teyzem niye bunları söylüyor o zaman? Zeynep. Zeynep konakta kaldı öyle mi? Ne yapıyorsun be? Ne takip ediyorsun beni? Madem Zeynep... Ha? Ben zaten bana bunu söylesem... Ha? Neden korktun Arda? Ha? Hiçbir şey anlatma bana. Efsun. Sus! Bahar, bana bak. Sana bir şey olmayacak dedim. Ve Zeynep'le evleneceksin. Bahar. Bir dur. Sana hiçbir şey olmayacak. Bahar, bana bak. Aptal. Hani seven insan iki kişi için yaşar ya. Gerçek sevgi vazgeçmemektir ya. Senin de kalbinde... Şimdi naş hadi naş. Seni şimdi naşlayacağım. Bak yürüme bana, yürüyor yine bana ya. Anladın mı? Aa, ne yapıyorsun ya? İmdat! Yok sen ne yapıyorsun eşkıya? Ne yapıyorsun be? Ne takip ediyorsun beni?
Uçağa yarım saatimiz var. Sen de hemen hazırlan, çıkacağız. Tamam, hemen toparlanıyorum. Sen beni kurtarsana, kardeşini kurtarsana ya. Azra'cığım. Bil yani anlamaya çalış. Yemeyecek misin? Bir aradayız. Kardeşim, değil mi? Artık senin için ne kadar önemi varsa tabii. Efsun'a böyle muamele lazım. Kız sen ne hain bir kardeşsin, ne soruma, ne kalleş bir insanmışsın. Arda cevap ver. Beni bir dinle. Dokunma bana. Efsun. Sakın öyle bir şey yapmayacaksın. Yapacağım. Bırak beni. Bak bir insan kendini... Arda yeter. Efsun. Elimle kendi elimle sürermiyor. Ya Efsun çek şu elini ya, kaza yap. Nerede bunun kilidi? Ya bir dur, bir bırak, bir karışma şunlar. Bak, çek şu ellerini ya. Gel. Bırak beni. Bırak. Yardım edin. Kimse yok mu, adam kaçır. Efsun. Efsun ne yapıyorsun? Daha karpuz kesecektik. Ne sürprizi kız? Çok güzel bu. Bitti. Gelme peşimden. Burada fantastik funtistik şeyler yapmaya kalkma ya. Anca bağlaman gerekir. Çok iyi fikir. Betonluğun da bu kadarı ya. Beni bağladın böyle, biz barışacak mıyız? Çöz beni Arda, hadi, hadi. Peki Efsun. Şu an o kadar mutluyum ki Arda. Yer yarılsa, top patlasa falan hiç umurumda değil yani. Elimle kendi elimle bir insan kafasına bu kadar jöle sürer mi ya? Ya Efsun çek şu elini ya, kaza yapacağız. Bir dikkat et ya. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ha? Gayen ne senin? Bu ne apuk sapuk hareketler, gizemli gizemli? Hayır sakın saçmalama, öyle bir şey yapamazsın. Sakın saçmalama Arda. Arda! Bırak beni! Uçağa yarım saatimiz var. Sen de hemen hazırlan, çıkacağız. Tamam, hemen toparlanıyorum. Nereye toparlanıyorsun? Sen beni kurtarsana. Elimle kendi elimle bir insan kafasına bu kadar jöle sürer mi ya? Ya Efsun çek şu elini ya, kaza yapacağız. Bir dikkat et ya. Arda! Sana diyorum. Sakın Arda, bak çok pişman olacaksın. Efsun. Sana eski defterleri açma demedim mi koçum? Ne yapıyorsun be? Ama yoksa sıkıveririm boynunu.
Maziyi niye deşiyorsun? Neredesin? Sen Kartal'a doğru yolu tut. Ondan sonra ben sana tarif ederim. Arda, Arda. Böylesi daha iyi oldu. Sen Kartal'a doğru yolu tut. Ondan sonra ben sana tarif ederim. Ha? Polisin P'sini duyarsan kızı unut. Azra'cığım. Bil yani anlamaya çalış. Yemeyecek misin? Bir aradayız. Kardeşim değil mi? Artık senin için ne kadar önemi varsa tabii. Delikanlı çocukmuş. Ama yoksa sıkıveririm boynunu. Niye takip ediyorsun beni? Bahar. Tamam görüşürüz. Ben ister benim böyle olmasını bari. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama Mehmet Emir Bey masum. Yaklaştın mı? Ne yapıyorsun be? Ama yoksa sıkıveririm boynunu. Niye takip ediyorsun beni? Adresi ver bana. Atatürk Mahallesi Seher Sokağı'nın bitimindeki inşaata gel. Ben seni çok seviyorum. Hem de her şeyden çok seviyorum.
Olamaz da. Ben Zeynep'e dokunmadım. Sensiz bir hayat düşünemiyorum. Hadi lütfen. Efsun hadi çöz beni. Geldi seninki. Hadi lütfen. Efsun hadi çöz beni. Ya bu Bahar hiçbir şey yiyip içmiyor. Bir ilgileniyor şunla, perişan oldu ya. Neden acaba ya? Herhalde jacuzzi koymayı unuttunuz mükemmel salonunuza. Ağzını açayım. Öt bakalım. Kimsin sen? Kızı bırak. Senin derdin onunla değil. Sevgilin de sen de ne dolanıyorsunuz lan ayağımın altında? Neyin peşindesin? Senin derdin benimle. İndir o silahı. Yoksa kızı doğrarım. Yusuf Ağa'yı onun öldürmediğini biliyoruz. Söylediğini devirden o yafusu... Elimden bir kaza çıkacak. Evet. Sabahları uyandığımda seni yanımda göremeyince bile. Söylüyorsun. Belki de sen öldürdün Yusuf Ağa'yı. Sen gömdün müştemilatın bahçesine. Hem siz tam mı talimesi oynuyorsun. Ya suyunu öğreteceğim. Ne söylüyorsun? Hiçbir şeyin manası yoktu. İnanmıyorsun değil mi bana? İndir! Yere bırak! İndir! Eğer bir şey belli edersen Saçma sapan bir şey yapma tamam mı? Ameliyat olacakmış. Sağ ol. Şimdi bırak. Burada kardeşim. Hu? Ha, su. Ha, sen susadın aşkım. Ha, sen susadın aşkım. Doğru sabahtan beri ben sana su getireyim.
İyi misin? İyi misin aşkım? Ha? Ben senin aşkın falan değilim. Çöz beni diyorum Arda. Anladım aşkım benim. Anladım bir tanem. Sen iyisin. Sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Ha? Bir şey yapma. Eğer bir şey belli edersen Saçma sapan bir şey yapma tamam. Bil yani anlamaya çalış. Yemeyecek misin? Söylüyorsun. Belki de sen öldürdün Yusuf Ağa'yı. Sen gömdün müştemilatın bahçesine. Ha şöyle. Söyle bakalım şimdi. eğer bir şey belli edersen Saçma sapan bir şey yapma tamam. Geldi seninki. Bu şimdi. Ne ayaksın lan sen? Ha? Niye kurcalıyorsun Tayfun'un başına gelenleri? Niye kurcalıyorsun Tayfun'un başına gelenleri? Onun adını ağzına alma pislik! Saçma sapan bir şey yapma tamam. Bir aradayız. Kardeşim değil mi? Artık senin için ne kadar önemi varsa tabii. Onu da karısının da senin öldürdüğünü biliyorum. Geri bas. Geri bas. Bana bak. Kızın başına bir şey gelmesini istemiyorsan akıllı olacaksın. Efsun! İyi misin? Suçu! Yusuf Ağa'yı onun öldürmediğini biliyoruz. Söylediğimi devirden o hafızayı... elimden bir kaza çıkacak. Bekle, burada bekle.
anlamaya çalış. Yemeyecek misin? Bir aradayız. Kardeşim, değil mi? Ne? Bana güvenseydin bunların hiçbirisi olmayacaktı şu an. Maziyi niye deşiyorsun? Bir aradayız. Kardeşim, değil mi? Şu an. Bu kim şimdi? Sesini çıkartmadan dur burada. Buyurun amca, nasıl İyi günler evladım. Çığlık mı? Gel. Ne geleceğim be? Hain abozon seni. Bırak beni. Ne? Yok canım, ne çığlığı? Yok yok, ben gayet iyi duydum. Siz ne yapıyorsunuz? Hayvan mı boğazlıyorsunuz? Ateş! Allah kahretsin. Ateş! Hadi kızım. Şu çorbadan. İyi misin? İyiyim, sen iyi misin? Ay çok korktum Ateş ya. Ne hayvan olur mu öyle şey? Mezba mı burası? Peki o sesler neydi öyle? Ben ses falan duymadım vallahi. Bilmiyorum. O gırtlağıma bıçağı dayadı ya. Ölüyorum sandım. Yakalayamadın değil mi adamı? Hayır, kaçtı elimden. Konuş lan. Anlat ne biliyorsan. Yusuf Ağa'yı kim öldürdü? Kim atıyor Mehmet'imin birisinin suçu? Yusuf Ağa'yı onun öldürmediğini biliyoruz. Söyle bir nedim ben o yafusuyu. Elimden bir kaza çıkacak. Kaçacaksak bilmem. Söylüyorsun. Belki de sen öldürdün Yusuf Ağa'yı. Korktum senin için. Hadi kalk. Ha, sana kız şöyle. Eğleniyor musunuz? Ateş yok mu? Gelir herhalde. Bahar. Bahar, bana bak. Sana bir şey olmayacak dedim. Bahar. Müzik sesi geliyor. Evet, şimdi geldim partiye. Keşke sen de olsaydın burada. Çok gürültü geliyor Ateş. Kalabalık sayılır. Kız Bahar.
Annem çağırıyor, sonra konuşuruz, tamam? Tamam. O ses neydi öyle? Biri var içeride. Kesin biri var içeride. Ne diyorsunuz ki Allah Allah? Elimle kendi elimle bir insan kafasına bu kadar jöle sürer mi ya? Ya Efsun çek şu elini ya. Kaza yapacağız. Bir dikkat et ya. Bırak beni! Bırak! Yardım edin! Kimse yok mu, adam kaçır! Efsun, bir saniye sakin olup beni dinler misin? Neyini dinleyeceğim senin Arda? Neyini dinleyeceğim? Ben şöyle bir ön tarafa gideyim de bir dolaşayım. Yok ablacığım yok. Ne arka tarafı ne dolanması. Ne gerek var öyle şeylere? Yok yok, ben gayet iyi duydum. Siz ne yapıyorsunuz burada böyle bakayım evladım? Hayvan mı boğazlıyorsunuz? Ben senin aşkın falan değilim. Çöz beni diyorum Arda. Anladım aşkım benim. Siz ne yapıyorsunuz burada böyle bakayım evladım? Hayvan mı boğazlıyorsunuz? Bak ben sana dedim bey. Tamam. Tamam itiraf ediyorum. Yalnız değilim. Biz karımla ikinci balayına geldik de. Yürü bey yürü. Gençleri yalnız bırakalım biz. İyi o zaman. Ben senin aşkın falan değilim. Çöz beni diyorum Arda. Anladım aşkım benim. Siz ne yapıyorsunuz burada böyle bakayım evladım? Hayvan mı boğazlıyorsunuz? Eşinize hürmetler. Estağfurullah. İyi günler. İyi günler. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Efsun Atahan ben. Hayırlı çalışmalar. Efsun sen niye kendine seninle birlikte olmaktan zevk alacak birini bulmuyorsun artık? Yaracağını hiç düşünmemiştim Efsun. Ay Allah korudu, yemin ederim yani ölümden döndüm resmen ya. Ya ben artık çok daraldım ya Ateş, yani o meseleyi hallettim, barış ilan ettim. Bundan sonra... Evet, nişanlandık. Yani kendi aramızda. Gözüm üstünde Salih. Öyle mi? Evet, özellikle annem. Bu 2 oldu 2. Kızım rahat dursana. Çöz beni diyorum Arda. Sen iyisin. Sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Ha? Ne? O yüzden sana iyi eğlenceler. Tamam. Hadi bağla şu işi. Geçenlerde Efsun. Efsun öyledir. Sinirlenince kimse tutamaz onu. Gezmek ister misin? Olur.
Kızı bırak. Kızın başına bir şey gelmesini istemiyorsan akıllı olacaksın. Ben senin aşkın falan değilim. Çöz beni diyorum Arda. Anladım aşkım benim. Sana da bunları getirdim rahatla diye. Ama ben seni çözdükten sonra bağırmak. Anlaştık mı? Arda. Ben senin aşkın falan değilim. Çöz beni diyorum Arda. Ben iyisi. Sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Ha? Efsun. Eğer bir şey belli edersen Saçma sapan bir şey yapma tamam mı? Her yanım tutuşmuş o yanlarım. Oy. Güreş onu yeriz tamam? Hadi. Nasıl yiyeceksen limonatayı tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Sevgilin de sen de ne dolanıyorsunuz lan ayağımın altında? Neyin peşindesin? Biliyorsun hayatta. Enginarı yiyecek, rahatlayacak. Hiçbir şey. Hepsinin tek tek hesabını soracağım. Soracağım. Efsun! Elimle kendi elimle sürer ya? Ya Efsun çek şu elini ya, kaza yap. Nerede bunun kilidi? Ya bir dur, bir bırak, bir karışma şunlar. Bak, çek şu ellerini ya. Efsun buraya gel. Gelme peşimden. Arda! Arda! Pislik! Ne oluyor ya? Ona dokunmayacaksın. Sen kimsin lan bana vuruyorsun? Duydun mu beni? Defol git buradan. Tamam. Arda. Gel buraya. Yeter be, maymuna çevirdin beni. Bu ne ya böyle? Biliyordum yalan söylediğini. Bir daha sana güvenirsem 2 olsun pis. Efsun öyledir. Sinirlenince kimse tutamaz onu. Gezmek ister misin? Olur. İnanacaksın. Kalk. Başladı yine bu maço hareketlere. Hayvan mıdır nedir? Yine bağladı King Kong. Böylesi daha iyi oldu. Çöz beni diyorum Arda. Ben iyisi. Sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Ha? Mübarek o dikişleri nasıl açılıyor ben şaşırdım yani. Hadi sus yürü. Hadi. Ben senden başka hiç kimseye dokunmadım. Sen değiştin Arda. Apuk sapuk hareketler yapıyorsun.
cevap vermiyorsun ya. Ne mesajı? Abla. Dur. Şirket yemeği vardı. Ben de Efsun'u eve bıraktım. Gel kız buraya. Bana bak kız. Gel şuraya. Eğer ana... Dur, sakin ol. Allah, iyi geldin, çözsene beni ne olur. Tamam abla, dur, sakin ol, dur. Nasıl oldu bu abla ya? Nasıl oldu bu abla ya? Birazcık kadınlık gururu diye bir şeyin varsa çıkartır atarsın şu yüzü. Ateş. Ama merak ettim, müsait misin aramayınca? Bahar benim. Konuş lan. Anlat ne biliyorsan. Yusuf Ağa'yı kim öldürdü? Kim atıyor Mehmet'in üstüne suçu? Yusuf Ağa'yı onun öldürmediğini biliyoruz. Söylediğimi dedim Ceren Moray Bahar. Al. Bak bakalım mesaj var mı? Ne yapıyorsun be? Ama yoksa sıkıveririm boynunu. Efsun neden senin onu önemsediğin fikrine kapılıyor? Niye orada ayaklarını uzat... Ya Bahar, sen aşktan ne anlarsın? Ha? Belli ki ben uyurken Zeynep alıp bütün mesajları silmiş. Duruyor. Neden? Bahar, senin anladığın anlamda önemsemiyorum onu, tamam mı bunu soruyorsan? İndir! Yere bırak! İndir! Onu bekliyor acaba diyecek bak. Sen Efsun'u evine bırak, yardımcı ol ona. Ben şöyle bir set aldım. Bunu bozdurursun, ücretini karşılar ha? Sen ne anlarsın aşktan? Efsun. Sen bu imkanı verdin Zeynep'e. Bil yani anlamaya çalış. Yemeyecek misin? Bir aradayız. Kardeşim, değil mi? Artık senin için ne kadar önemi varsa tabii. Yanına girmeler, koynuna girmeler, telefondan mesaj çekmeler, bilmem neler. Bu kız bunu nasıl yapıyor ya? Ben de babama şey derim artık, heves ettim aldım, ondan sonra da bir yerde düşürdüm falan derim. Orası beni ırgalamaz. Doğru. Değil mi? Bütün bunları unutamam ben. İyi. Sen inanma. O zaman ben de alayım bu bıçağı. Yaralarımı deşeyim. Hatta bu tarafımı deşeyim. Her yerim böyle yarayım. Olur mu? Eğleniyor musunuz? Hı hı, çok. Ateş yok mu? Gelir herhalde. Çöz beni diyorum Arda. Ben iyisi. Sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Ha?
çek çabuk Arda. Öp o zaman beni. Şantaj mı yapıyorsun bana ya? Ben senin aşkın falan değilim. Çöz beni diyorum Arda. Anladım aşkım benim. Öp dedim. Tamam bırak. Her şey yavaş yavaş yoluna girmeye başladı. Her şey çok güzel olacak. Böylesi daha iyi oldu. Çöz beni diyorum Arda. Sen iyisin. Sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Ha? Efsun! Ne? Senin yüzünden ne hallere düştük burada. O güzelliğe bak, o bebeğime bak. Oh benim dünya güzelim ya, şu güzelliğe bak. O senin güzelliğin aşkım benim. Keep your hands where I can see them. So, I'm interested to see what you guys wrote in the comment section as far as what your predictions were for this. So I'll tell you, when I began this project, the goal of the story I was trying to tell was much different than what I ended up landing on through doing the editing process and seeing like, okay, what am I really showing here? Totally different. So originally my plan was to tell a story of a woman who had been proposed to, who found out something about the guy when the old people arrived there at the waterfront, and then as she is kind of being abducted by this guy in a more joking way, she has flashbacks to a time when she was really abducted, for real, and she was saved by Bahar's husband. That was a story I was originally trying to tell. So as you see her and her would-be fiance going through that DID scenario, she's having recollections of the time she was really kidnapped. The current day stuff in the chair with the fiance, that is basically the end of the show, only a couple episodes after it. The flashback with the duct taping, that is almost the beginning of the show. So they're separated by virtually the whole length of the series. So, but as I got into the editing, what I realized was I was not telling that story at all, but I was actually telling a complex love triangle or rectangle involving Ensif, Arda, Bahar, and the Turkish singer who goes by one name like Madonna. I can't exactly say it, but Bahar's husband. So the story that I ended up finding out as I dug through everything, so as she is being abducted by her would-be fiance, you look to the past and you find out that it looks like she was really in love with Bahar's husband and she was trying to steal him from her, and she actually staged her own kidnapping with that little guy in the jacket that duct taped her. You see her end up paying him off like after. So she staged that whole thing. She's really sleazy. She is. This woman, I mean, maybe by the end of the show, you know, when she got proposed to there, she had kind of changed. But in the past, and even when she helped abduct Bahar, I show that through this. So Ensif here is, you know, pretty sleazy. And I guess her and Bahar are sisters, or adopted sisters, not birth. But yeah, so you see her go through all of that, try and cause all kinds of chaos to Bahar. And the story I was trying to tell was one of her kind of letting go of Bahar's husband,
where she's trying to move on and let him go, and she has the DID flashbacks while she's kind of been abducted by her new guy. And yeah, so she's moving forward, letting that go. And there's some other things I worked into with the woman at the party, and the guy who punches him at the party. I tried to make it seem like that party was their first meeting, but it wasn't. There's a lot of things I did here that aren't true to the actual series, for sure. In the actual series, those two, Ensif and Arda, actually had like a wedding towards the middle of the series, so I don't know why he's proposing to her again at the end. And I probably worked the wedding scene from the middle of the series into the end of the video to make it seem like that's how it ended. But yeah, there's a lot of things out of order I swapped around. But very complex stuff here. Just absurdly complex. But this was kind of fun to do. It's a one-off. Never doing anything like this again. Telling like my own movie love story using DID scenes. But it was a lot of fun to do once. So over to the commentary. Okay, so I'm going to try and keep this part of the commentary pretty brief because I talk a lot more at the TV. But I guess I'm going to compare this to any of the scenes from the last Turkish cycle. It's got to be the kidnapping conspiracy complexities, because this is even more complex. However, it is not as good. Kader's first scene, not the second scene, which we saw in the previous episode, but, well, saw flashbacks at least. Kader's first scene, the flashbacks from the last episode, episode 288, that's a top 50 scene of all time. These are not. So yeah, it's hard to compare to that. This is totally different though. I thought this was a fun video, and there's a lot of stuff I didn't show you guys that I found that I guess I could kind of go over now, at least show some funny stuff. Yeah, so there's when he approaches her, when Arda approaches Ensif after their first confrontation, she does this weird sniffing thing. I don't know if it's a sneeze or what, but I'm going to let you see it right now. Yeah, I don't know what the hell that was. But I didn't show it during the edit. There's a lot of things I don't show during the edits. One thing I will say, do you remember the end of episode 285 and the commentary with Anna when I said this? This cutie right here, she better have a scene at some point. I don't know who that is. That little cutie right there, well, yeah, she's right here as well. And guess what? She does have a scene. Not in this show. I wasn't aware of who she was, but she does have a scene, and it'll be here someday. I just want you to know that. Also, the old woman, like, gets poisoned or something. İnsanlar ne der? Nasıl çıkarım insan içine ben o çocukla? And then this other old woman goes down too. Kandırmış veya Zeynep bunu ne kadar istemiş, orası da muhakkak. That other old woman really reminds me of Gazem Karaja's grandmother and her sister in Beautiful Villager, the one from the beginning of episode 290, the one that runs with her stick. I'm not sure if that's her or not, but it really reminds me of her. Yeah, and then there's also this part right here where Bahar's wife, like, shuts the door on his Range Rover to the valet. This is hilarious. Look at that, he made him, like, reopen the door. There's a lot of funny stuff here that I have tucked away that I found while editing this. But, yeah, I mean, you know, I would say some things I like about these scenes. I like the uniqueness of the duct tape strip, how it's got like that hanging piece off to the side. That seemed kind of real, the way it would be torn, like that can happen.
doesn't normally look as good, but I thought that was kind of a unique twist to this. Normally I would dog the packing tape in the present day timeline, but I mean, considering that it's not a real kidnapping, that's one thing I like about it, kind of. The fact that he, like, cut packing tape with scissors, because it's not a real kidnapping, so there's no need to go duct. But, you know, that's kind of interesting there. Totally different and unique. Yeah, combining these two, I mean, it was totally, this is something new for this, for sure. But that's kind of, you know, a takeaway from those two. I like the picture on the cell phone and the flashback storyline. That was pretty cool. Yeah, and I did a side-by-side duct and gaffer tape comparison with Ensif and Bahar. I showed them side by side there while she was sitting down, so that was kind of cool. So you can clearly see the difference. But yeah, other than that, I don't really have anything else to say. So that is that. Back to the TV. And that is it for That's My Complicated Sticky Love Life. I don't know if that's what I named the video or not. Probably. Yeah, just complex stuff. These scenes are okay by themselves. I felt like combining them gave them a little more depth and meaning, because by themselves they're kind of short and goofy. Well, at least the whole thing with the engagement proposal, that whole thing with the packing tape is pretty goofy. But the other one is very short. So I thought this was a good way to combine the two. And as far as these, well, combine the three. As far as I know, these are the only 3 full treatment scenes in Oh Hyatt Benham involving women. Anyway, this is the only 3. So there's nothing left. If you want to watch the show, the only way to still do it is on YouTube with Spanish subtitles. And the episodes have been cut up into like 3 parts. So there's like over 300 of them with Spanish subtitles. That's the only way. The copyright holder changed from Fox to Disney at some point. Yeah, it's pretty complicated. Even that's complicated with this. Everything with this show is complicated. So fortunately, I have all of these episodes saved in HD from before that happened. I have them all downloaded, including 2 different versions of episode 60, which is what's in 285. Because they had one, deleted it, uploaded another one, then deleted it, and then the copyright changed. But I have both of them. So when I go to do a recap of that someday and retell this, I got the good source material. But that's it for Oh Hyatt Benham. We are moving on to something not quite equally as unique in the next episode, but different, a little different. So thanks, guys. A lot of fun here. I'll see you soon. Arda. Geldi seninki. İyi misin aşkım? Ha? Ben senin aşkın falan değilim. Çöz beni diyorum Arda. Anladım aşkım benim. Hadi hayırlı işler hadi. And that was the longest project I have ever done that features copyright claimed material. Thank God it is done.